Bitti. Titan'a saldırıyı sonunda bitirdim ve final bölümüyle hikayenin nasıl sonlandığını görmek çok etkileyiciydi. Birinci sezonun ilk bölümünden beri benim gibi birçok kişi için bu hikayenin sonlanması gerçeküstü bir deneyim. Bu kadar uzun süredir parçası olduğumuz bu destansı anlatıya veda etmek içimde hem garip bir boşluk hissi yaratıyor hem de derin bir minnettarlık. Attack on Titan yalnızca devlerle insanların savaştığı basit bir hikaye değil. Bu anime aslında düşüncelerin ve ideolojilerin çatıştığı karmaşık bir savaşı bize anlatıyor. İlk bakışta devlerin insanları korkunç şekilde katlettiği, insanlığın büyük duvarlar arkasına sıkışıp kaldığı ve hayatta kalmak için savaştığı bu dünya, ilerledikçe daha derin, daha karanlık ve aynı zamanda daha insani bir anlatıya dönüşüyor. Bu hikayede her karakter, her olay bir fikir, bir sembol, bir metafor taşıyor. İlk başlarda acının ve ızdırabın yoğunluğu içinde tanışıyoruz bu dünya ile. Dünya acımasız bir yer cümlesini defalarca duyarız karakterlerden. Eren annesinin gözlerinin önünde yenilişini izliyor, Mikasa çocuk yaşta ailesinin vahşice katledilişine tanık oluyor. Armin, Levi, Erwin, hepsinin geçmişinde büyük acılar var ve bu acıların kaynağı olarak devleri görüyorlar başlarda. Ama ilerledikçe anlıyoruz ki acıların kaynağı devler değil, insanlığın kendisi. Marley ile Eldia arasındaki savaşta Eldialıların kendi içlerindeki çatışmalarda gördüğümüz üzere insan aslında kendisinin en büyük düşmanı. Bu durum serideki en vurucu noktalardan biri. İnsanların devleştiği, devlerin insansılaştığı ve nihayetinde insanın insana savaştığı trajik bir döngü bu. Hikayenin en dikkat çeken karakterlerinden biri Zeke Yeager. Zeke'nin dünyaya bakışı, varoluşun getirdiği acılara dayanıyor. Ona göre doğmak bile başlı başına bir trajedi. Bu görüş, antinatalizm felsefesiyle yakından ilişkili. Zeke, kendi halkını yok ederek aslında onları acıdan kurtardığını düşünüyor. Ancak bu yaklaşım bizi doğrudan soykırım kavramına götürüyor. Marley'in Eldia'ya uyguladığı soykırım politikaları ise bize Nazi Almanyası'nı hatırlatıyor. Rozetler propaganda, insanları düşmanlaştıran ve kendi kimliklerinden nefret ettiren politikalar hepsi gerçek tarihten alınmış öğeler. Platon'un mağara alegorisi, Attack on Titan evrenini anlamak için mükemmel bir benzetme. Marley'deki Eldialılar doğdukları andan itibaren gerçeklerden kopuk, kendi ırklarına karşı düşmanlaştırılarak yetiştirilirler. Aynı şekilde Paradis'teki insanlar da uzun süre dış dünyadan habersiz kalır. Bu gerçeklerin ortaya çıkışı ise karakterlerde büyük psikolojik travmalar yaratır. Reiner'ın yaşadığı kişilik bölünmesi bu travmanın en net örneğidir. İşte tam burada Eren Yeager devreye giriyor. Eren özgürlük peşinde koşan biri ama onun özgürlük anlayışı bir süre sonra karanlık ve korkutucu bir hal alıyor. Eren'in doğası hırs, öfke ve mücadele üzerine kurulu. İlk bakışta kahramanca görünen hedefleri zamanla onu zalimleştiriyor. Bu karakterin güzelliği de aslında burada yatıyor. Eren ne iyi ne de kötü. O gri bir karakter. Hepimizin içinde var olan gri bölgeyi temsil ediyor. İyi ve kötü kavramlarının ne kadar iç içe geçtiğini ve koşulların bizi nasıl değiştirebildiğini gösteriyor. Eren'in hikayesinin trajik yanı, onun en büyük düşmanının kendi kaderi olması. Kendi özgürlüğünü elde etmek için çıktığı yolculuk, başkalarının özgürlüğünü sağlamak adına kendi özgürlüğünü feda ettiği ironik bir döngüye dönüşüyor. Son anlarında Mikasa'nın ellerinde ölmesi, özgürlüğü simgeleyen o kuş metaforuyla tamamlanıyor. Eren'in ölümü onun için gerçek özgürlüğü simgeliyor, sonunda kendi seçimlerinin zincirinden kurtulmuş oluyor. Bu hikayede asıl anlatılmak istenen şey, dünyadaki acının kaçınılmazlığı değil, önemli olanın acıya rağmen hayatı anlamlandırmak olduğudur. Mikasa'nın "dünya acımasız ama yine de güzel bir yer" sözü tam da bunu ifade eder. Yaşamın güzelliği onu acımasız kılan şeylerle yüzleşebilmekte yatar. Attack on Titan bize bu cesareti göstermeyi başaran karakterlerle dolu. Levi'nin yılmazlığı, Armin'in saf merakı ve Mikasa'nın sadakati bize insanın ne kadar güçlü olabileceğini hatırlatır. Geleceğe dair mesaj ise açık ve nettir. Döngüler kaçınılmaz olabilir ama biz onları kırmak için çabalamaya devam edebiliriz. Bu anime bize ideolojilerin savaşından çıkarılacak en önemli dersin diyalog olduğunu öğretiyor. Armin'in son sözü, "Bunu konuşalım."
Bizim de hayatta benimsememiz gereken bir yaklaşım. İnsanlığın kurtuluşu, farklılıklarımızı görmezden gelmekten değil, onları anlamaktan ve kabul etmekten geçiyor. Attack on Titan nihayetinde bizlere ayna tutuyor. Bize dünyayı değiştirmek istiyorsak önce kendimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Nefret ve korkuyla değil, sevgi ve anlayışla ilerleyerek bu sonsuz döngüyü kırabiliriz. Dünya hepimiz için hala acımasız olabilir ama onu güzel kılacak güç bizim içimizde. Bu gücü bulduğumuzda gerçek özgürlüğü de bulacağız. 俺たちの家に何にも変わってねえ